Xiaomi'nin neredeyse her bilgisayarını inceledik. Şimdi de hangi bilgisayarı tercih etmeniz ve hangisi sizin için uygun? Bunun hakkında konuşmaya karar verdik. Evet. İlk olarak bir boyut durumuna geçelim. 3 tane boyutta geliyor bu Xiaomi bilgisayarlar. Bir tanesi Air 12,5 inç modeli. 1.07 kilo ağırlığında. Hatta 1 kilo diyebiliriz yani noktasını atarsak orada. Evet. Bir tanesi işte 13 inç Air olarak geçiyor. Bu da 1.28 kilogram ağırlığında. Ve en son çıkanı da Pro. Bu da 2 kilo ağırlığında, yaklaşık 2 kilo. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer ki sizin seçeceğiniz veya istediğiniz boyut 15 inç ise, yani 15 inç için böyle hani yavaş veya hızlı diyebileceğimiz bilgisayar yok. 15 inç Pro oluyor. Pro almış oluyorsunuz. Evet, 15 inç Pro oluyor. Mesela Air'ın özellikleriyle işte 15 inç olsun olmuyor yani o şekilde. Zaten hani böyle bir bilgisayar yok. Mesela Apple'da evet, üretiyor. Aynı şekilde durumlar. Yani küçük olan genelde en hafif, en güçsüz diyebileceğimiz oluyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Pro'larda en büyükleri oluyor. İşte bu noktada da ihtiyaçlarımıza göre bilgisayar seçmeyi iyi öğrenmemiz, iyi bilmemiz gerekiyor ki hani paramızın edeceği kadarını alalım. Paramızın edeceği kadarını bilgisayara ayıralım. Veya tam aradığımız, bizim ihtiyacımız olanı en uygun bütçeyle alalım. Aynen öyle. Yani. Daha Türkçe oldu. Evet. Bunu işte bugün bu Xiaomi laptoplar üzerinden konuşarak hangisi bizim için veya sizin için uygun, bunu öğrenmeye, işte karar vermeye çalışacağız. Şimdi o zaman en basitinden başlayalım. Yani en basit işler için 12,5 inç modelimiz var. Şu an burada değil ama küçük ufak tefek. Siz var olduğunu biliyorsunuz bence daha önceki incelemelerden. Evet, incelemesi var onun da. Şimdi bu küçük arkadaş aslında en basit işler için. Yani multimedya için diyebiliriz. Aynen. İşte film için, müzik için, internet için. Çok basit işler için yapılmış bir bilgisayar. Yani bu bilgisayardan oyun performansı bekleyemeyiz veya ağır işler için bir performans, yine programlar için. Soran olur, abi LoL oynar mıyız diye kesin oynarsınız. Onunla bir sıkıntı yok. LoL oynanır, hani CSGO böyle çok düşük ayarlarda oynanır veya çok sıkıntıda kaldınız, böyle ufak tefek programlar veya işte video düzenlemeleri yapılabilir ama bunlar için önermiyoruz. En basit seviyede yapıyorsunuz bunları. Şimdi basit işlemler dedik. Basit işlemler ama aslında çok da basit olmayan bir işlemcisi var bunun. M3. Benim çok sevdiğim bir işlemci. Evet. Küçük boyutuyla bayağı büyük iş yapıyor. Evet, aslında boyutundan büyük işlere kalkışıyor diyebilirim. Bu M3'ü ben şeye benzetiyorum. Yani i3 ile i5 arasında kalmış. Pek ısınmayan, işte ısınmadığı gibi hani fan da gerektirmeyen, sessiz, sakin, hafif bir laptop olarak görüyorum. Aslında öyle. Öyle. Doğru. Şimdi yani çok güçlü değil ama çok güçsüz de diyemeyiz bir yandan. Tabii yani. Hani çoğu iş için aslında gayet hızlı. Mesela tabletlerle falan karşılaştırılmaz. Onlardan baya iyi. Evet, yani şimdi M3 işlemcinin yanında bir tane SSD geldiği için belki şu ana kadar kullandığımız çoğu hani i5'li laptoplardan bile hızlı bir hani multimedya kullanımı sunabilir SSD sayesinde. İşte internet açılışı, bilgisayar açılışı, bazı ufak tefek program açılışları falan gayet hızlı aslında. Doğru. Yani bu şekilde fansız olması, az ısınması beni çok cezbediyor. Aynı 1 kilo ağırlığı, taşınabilir olması çok iyi. Yani bu şekilde eğer sizin işiniz de çok öyle ağır işler değilse, yaptığınız iş belliyse, işte müzik, film, işte dosyalama, klasörleme veya işte ofis programları olur. Sürekli yanınızda taşıyacağınız bir bilgisayar. Mesela yedek bir bilgisayar çok iyi olur bence yani. Evde masaüstünüz vardır. Bir yere giderken başka harici bir bilgisayar arıyorsunuzdur. Aynen. Tam aradığınız ürün. Kesinlikle o bilgisayar bunun için ideal. Hatta Apple'ın da The MacBook'una rakip. 12 inçlik aynı. Evet. Aynen rakip yani. Ona rakip yani. Bu şekilde eğer sizin de hani çok fazla iş beklemiyorsanız ama böyle küçük, ufak tefek, tatlı bir şey bekliyorsanız 12,5 kesinlikle 12,5 inç sizin içindir. Şimdi biraz daha işe geçelim. Biraz daha belki oyun oynamak istersiniz. İşte ne bileyim. Belki iş kısmı. Aynen. Kullandığınız kısmı. Özel bir program vardır. Bu sefer de devreye 13 inçler giriyor. Hani yine çok yüksek bir performans yok tabii ki. Masaüstü performansı beklemiyoruz yine. Fakat yine hani bazı şeyler işte multimedyanın üstüne çıkıyor. İşte
video renderlayabiliyorsunuz. Hani iş olmasa bile Yani basit şeyler, düzenleme olur, araçları olabilir. Belki işte AutoCAD'de çizimler olur. Belki başka mühendislik programları olur. Evet. Hepsini kaldırabiliyor yani. Şimdi 13 inç şu konuda çok ideal. Ağırlığına ve boyutuna göre Çok iş yapıyor. Çok iş Hakikaten yapıyor. çok iş yapıyor yani. yani benim 5-6 aydır veya o civarda bütün videolarımı 13 inçle düzenledim. Hiç yarı yolda bırakmadı. Gayet performanslıydı. Yani video düzenleme amaçlıysa aslında 13 inç uygun. Doğru, uygun. Yani çok aşırı yüksek performans istemiyorsanız, işte 4K, sürekli 4K düzenleyen bir kişiyseniz yetmeyecektir Tabii ki ama yetmeyecektir. Full HD için veya işte haftada birkaç kez video düzenliyorsanız kesinlikle iş görecektir. Bunun yanında yeni neslinden bahsediyoruz. 7. nesil i5 ile gelen MX150 var ekran kartı. Ki gayet iyi bir ekran kartı yani. Evet, çok başarılı. Yani Pro'dan sonra 13 inçte de böyle bir kartın olabilmesi bence Yani çok her mucize. iki bilgisayarda da aynı ekran kartını Evet. kullanmışlar ki bunda da rahat rahat GTA 5 oynayabiliyoruz. Hani GTA 5 artık söz konusu bile değil. Yani şöyle bir durum var. MacBook Air'ı düşünürsek, yani MacBook Air'de ekran kartı olmayan Evet, bir bilgisayardan daha hafif Ve daha ve çok iş yapabiliyor. daha çok iş yapıyor. Yani GTA 5 oynanıyor. Ben ne bileyim, birçok grafik programı kaldırabiliyor. Doğru. Bunun yanında işte programlama, web design. Yani bu tarz işler de çok rahat yapılabilecek bir Orta bilgisayar. seviyeye kadar hepsini Evet. kaldırıyor. Yani herhangi bir yarı yolda bırakma söz konusu yok bence. Ben böyle düşünüyorum Hatta yani. orta seviyeyi biraz da geçiyor diyebiliriz. Evet. Çünkü i5 yeni nesillerle beraber bayağı hızlandı. Hani çoğu program için veya işte çoğu uygulama için hızlı bir duruma geldi. Tabii bunun yanında bir tane PCI Express SSD de geliyor. Bu SSD'nin okuma hızları yaklaşık 2800 MB. Çok enteresandır ki evet. Hakikaten bunu aldık yani. Yazma okuma testinde 3 GB falan gördük. Ben bunu görünce hani bunu da göremediğimiz değeri bunu da görünce ben bayağı bir şey oldum yani, üzüldüm yani. İsa Benim olmadığı için üzüldüm yani. Ama şöyle bir şey var. Buna da geçtiğimizde konuşacağız. Bunun da ikinci kart slotu da var yani. Onu Bunda da atlamak var ayrıca. lazım. Var mı onda da? Evet, bunda da Lanet var. olası. Hadi bakalım. Yani ikisinde de SSD slotu var ekstradan ama bundaki M-SATA. Pardon, M2 SATA. Yani düşük olan SSD Evet, versiyonu. bundaki M2 SATA SSD var. Bunda PCI Express ikinci olarak, yani yedek olarak takılabilecek. Bunların olması güzel bir şey. Tabii ki. Ama şimdi hani Xiaomi notebooklarının bir özelliği var. SSD haricinde herhangi bir hani RAM artışı falan hiçbir şey sağlayamıyoruz bilgisayara. O yüzden alırken modelini iyi seçmeniz gerekiyor. Her şey karta yapışmış. Aynen, her şey karta yapışmış. Bir de bunların içleri de gerçekten çok güzel. Hani kaliteli yapmışlar Evet. ya. Hakikaten yani bilgisayarın içini açtığınızda bile farklı bir dünya karşılıyor sizi. O bildiğimiz boşluklu, yok efendim şöyle, yok efendim böyle Evet. bilgisayarlara benzemez Yani yani. mimarisi güzel cihazların. Bu şekilde biraz daha yükselelim mi? Arttıralım mı Biraz çıtayı? daha yükselelim. Şimdi çoğu insan artık hani 13 inçlere bakmıyor. Neden? Biz alışmışız 15 inçlik Evet. notebook. Yani kafamızdaki notebook 15 inç bizim. Yani veya Doğal olarak göz artık büyüğe alışınca Aynen. doğru diyorsun. Doğal olarak insanlar da artık büyük bilgisayarlara bakıyor, doğal. Evet. Yani bunu Ya bu yadırgamıyoruz yani. Bu Bu böyle. iş böyle. Evet. Şimdi gelirsek Pro modeline, aslında burada harikalar yatıyor ya. Evet. i5 koymuşlar. i7 performansında. Evet. 4 çekirdekli i5 var içinde. 8. nesil olarak zaten Evet. çıktı piyasaya. Bu 7. nesil çıkmadı. Gayet yüksek performans. Hani bir masaüstü bilgisayar tabii ki yine yok. Ama kafa tutuyor. Kafa tutacak bir düzeydeler yani. İşlemci olarak evet kafa tutuyor. 4 çekirdek olması hani bariz bir şekilde skorlardan görüyoruz. Evet. İşte render olarak da mesela video 13 inçte de video düzenliyordum. Örnek vereyim. 10 dakikalık bir Full HD video 20 dakikada yapıyorsa bu 10 dakikada yapıyor. 2 Yani kat bir 2 kat kadar bir hızlanma performans var, bu aynen. konuda. Aynı şekilde i5 ve 8 GB RAM'li versiyonu yanında i7'li 16 GB versiyonu da var. Tabii RAM yükseltilmediği için tabii böyle ihtiyacınıza göre 16 GB'ı da almak durumundasınız daha alırken. evet. Bu şekilde aslında hani hangini tercih etmeniz derken bir yandan şu da önemli. Hangi programları kullanacaksınız? Tabii. Şimdi kullanacağınız programları bir listeleyin deriz. Yani ileride de kullanabilecek olduklarınız bu noktada
çok yardımcı olur size. Çünkü hani durmadan bilgisayar değiştirmek sizi de bir süre sonra yorar. Yani işte o programların da sistem gereksinimleri nedir? Bir kıyaslayın. Mesela web design veya işte Illustrator mı da Adobe'un? Evet. Mesela Illustrator işte özellikleri çok düşük. Çok düşük şeyler gerektiriyor. Halbuki işte sorular gelmişti, acaba hani Pro'da yapabilir miyim tarzında. Yani bunda bile hayli hayli yapılır. Yani çok fazla rahat bir şekilde yapılabilir. Ki bazıları 12 inçlikte bile yapılır. Evet. Yani o konuda böyle aslında yazılım, sadece yazılımsa, bir programlama yazılacaksa 13 inçte çok rahat yapılır diye tahmin ediyorum. 15 inçte artık böyle işi aşınca hani yani bunda orta düzey bir program performansı alırken bunun artık üst düzeye doğru çıkıyoruz. Evet öyle. Yani Pro'nun yapamayacağı artık seviye nedir? Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bazı özel programlar var. İşte bunlar mimarlık olur, çizim olur, tasarım, ne bileyim her konuda düşünebilirsiniz bunu. Hani masa üstüne özel çıkarıyorlar adamlar zaten. Evet. Hani onu yapmasını bu bilgisayardan beklemek yanlış olur. Ya veya işte grafik programlar var. Aynen. Bahsettiğimiz. İşte program şunu istiyor. 2 tane anakartını birleştireceksin. Aynen öyle. Yani öyle çalıştıracaksın. Yani hangi şeyde var ki? Hangi laptopta var yani o özellik? Düşününce 1080 ekran kartı istiyor ya. GTX 1080 ekran kartı. Yani hadi laptopunu aldık biz bunun. İşlemciyi ne yapacağız bu sefer? Bu sefer de işlemci etmeyecek. Yani illa bir şekilde masa üstüne çevirmeniz gerekiyor. Yani çok ekstrem programlar var. Çok basit programlar da var aslında. Aynen. Bu sizde bitiyor aslında biraz. İşte önce o programlar listelenecek. Minimum gereksinimler neler veya yani önerilenler neler? En azından orta seviye. Hani en üst düzey önerilen olmasa da orta seviyeleri de oluyor. Onlar 3 seviyeli verirler genelde. Onlara bakarsanız siz de bir liste yapabilirsiniz. Yani bu şekilde işte işlemciyi kıyaslayarak, ekran kartını kıyaslayarak hangisi benim için ideal. Sadece Xiaomi için değil aslında. Genel olarak bilgisayar seçimi zaten bu şekilde olmalı. Yani tüm bu şekilde bilgisayar seçimi yapılabilir. Şimdi 15 incin diğer bir avantajı, mesela fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız, hani hobi bile olsa, siz şimdi büyük ekranda o fotoğrafa bakmak, büyük ekranda düzenlemek istersiniz. Doğruya doğru. O yüzden 15 inç sizin için ideal olacaktır diye düşünüyorum ben. Ayrıca zaten 15 inçle birlikte ekstra girişler geliyor. Bir tanesi Type-C mesela, bir tane de SD kart okuyucu geliyor. Yani ne kadar yavaş olsa da yine de yani var ve hani işinizi görür. Her türlü işinizi görür. Evet. Bir bakıma ama 15 inç bana çok ağır geldi. Evet, ağır. Yani doğru. Ben de onu düşünüyorum 13 şu an. inç'i, hani 13 inç'i uzun bir süre kullandım. Taşıması gerçekten çok kolay. Yani böyle bir cihazdan sonra böyle bir cihaz çok hantal geliyor bana. Doğru. Şimdi şunu da söylemek istiyorum ben. Eğer ki hani dolaşımda kullanıyorsanız bilgisayarı ve hani bu karşılıyorsa aslında bunu almak daha mantıklı. Tabii ki yani. Hani illaki büyük olsun falan ama hani bir taşıma varsa işinde, bir mobilite varsa işin içinde, bunu almak belki sizi çok çok daha mutlu edecektir. Çünkü Şimdi, taşıma gerçekten. Aynen onu değineceğim ben de. Biz seninle genelde bilgisayar seçerken ilk mobiliteye bakıyoruz. Evet. Bu kesin artık yani. Çünkü 2017'deyiz ya. 2010'ları bitiriyoruz artık. 2010'ların sonuna gelmişiz. Ve 2 kilogram bilgisayar ben yanımda taşımak istemiyorum yani. Doğruya doğru. Yoruyor. Hakikaten yorucu. Hani çantaya böyle bir şey attığınızda, hatta bak şu bile ağır. Yani 1 kilogramın altına indirseler 12 inçlik mesela çok ideal taşımak için özellikle. Evet, 12 inç 10 numara. Ama 12 inç tane mesela oyun oynayamazsınız. İşte herhangi bir program kullanamazsınız yüksek. Sadece multimedya o da. Sadece multimedya oluyor. O yüzden de 13 inçlik bu noktada ideal oluyor yani. Gerçekten öyle. Hatta Şimdi, bunun incelemesinde ideal laptop budur dedik. Şimdi bir de şöyle bir nokta var. Mesela 13 inçlerde birazcık ısınma sorunu var. Doğruya doğru. Doğru. O konuya girelim. Şimdi biz bunu çok farklı şekilde kullanabiliriz. Nasıl dersen, abi alırız evimize bir tane monitör. Bir tane harici işte klavye olur, mouse olur. Yani harici çevre birimlerinde aldık. Soğutucu olur altına. Aynen, altına bir tane soğutucu olur. Açıkçası 10 numara bilgisayar yani. Evet. Ya aslında oyun bile oynanır, hani MX150 var içinde. Yani hiç sıkıntı çekmeden çoğu oyununda oynarsınız piyasadaki. Ve fiyat bakımından baktığımızda da şu 850-900'larda dolaşırken bu genelde 750-800 arasında dolaşıyor. Hem biraz daha ucuz, hem aynı ekran kartını sunuyor. Daha küçük, daha taşınabilir. Yani eğer ki
işlemci o kadar önemli değilse ve ekran boyutu da o kadar önemli değilse yani bu babadır ya. bence de o güzel. Şimdi Xiaomi bilgisayarları biz de çok araştırıyoruz. Hani sizler de alırken araştırıyorsunuz. Biz de piyasadaki bilgisayarlarla karşılaştırıyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bu Xiaomi'nin verdiği ne bu kasa kalitesini, işte klavyesi olsun, touchpad olsun. Zaten touchpad efsane. Hani ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten her videoda bunu söylüyorum ama hani kullanıp denemeniz lazım ki anlayasınız. Evet. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Biraz bu saçma oldu da neyse. Her ne alsam. Niye ben böyle gaza geliyorum ki bazen? Ya her şeyiyle diğer bilgisayarlar veremiyor. Hakikaten hani mesela touchpad hiçbir bilgisayarda yok. Doğruya doğru. Ancak MacBook'larda falan görürüz biz bu kaliteyi. Hani bu fiyata veren ben başka bilgisayar bulamadım piyasada. Ya aslında bu özellikleri verenler var. Var ama işte bu şekilde verenler yok. Evet. Ya mesela bu şekilde verenler de genelde 5000 lira üstü oluyor. Mesela Dell'in XPS serisi bunlara rakip. Apple'lar bunlara rakip. Ama fiyatlar nerede? Hani evet. 2 katına çıkıyor resmen. Evet, ya. HP'nin de güzel laptopları var mesela. Bu şekilde hani alüminyum, ince, şık. Ama mesela atıyorum hepsinde harici ekran kartı olmayabiliyor. He, o da var mesela. Bak şurada MX150'yi görmek beni gerçekten çok şaşırtıyor. Olanlar var yine ama fiyatlar dediğimiz gibi ya uçuyor. Gerçekten yüksek. Yani bu bakımdan en azından Türkiye'de baktığımızda bunlara pek rakip yok. Ya ne bileyim şöyle 4000 liraya bir bilgisayar yok açıkçası. Veya ne bileyim 2500-3000 liraya şöyle bir bilgisayar bulamıyoruz. Zaten bulsak büyük ihtimal içinden yerine buradan alırdık. Evet. Herhalde. Biraz uzunca, biraz karmaşık bir video oldu. Ama umuyoruz ki bazı soruları cevaplayabilmişizdir. Bir farklı videoda görüşmek üzere.